Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber sade ve cevizli Hatay kömbesi yapacağız. Ağızda dağılan nefis bir kömbe tarifi oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Arkadaşlar kömbe başta Hatay olmak üzere birçok şehirde yapılıyor. Özellikle bayram kömbesi, yani bayramlarda tüm evlerde mutlaka kömbe pişer. Mis gibi de kokar. Bazıları evinde pişirirken bazıları da fırına pişirmeye gönderir. Kesinlikle denenmesi gereken efsane bir lezzet. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Şimdi kömbemizin yapılışına geçelim. Kömbemiz için şöyle yarım su bardağı sıvı yağ kullanacağız. Yarım su bardağı yoğurt, 1 su bardağı toz şeker, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 250 gram eritilmiş tereyağı ve bir de kömbe baharatı kullanacağız. Arkadaşlar kömbe baharatı birkaç tane baharatın karışmış hali. Kömbemizin de olmazsa olmazı. İçerisinde tarçın, yenibahar, muskat, mahlep, zencefil, damla sakızı ve karanfil var. Kömbe baharatını bu şekilde karışık olarak çevrenizdeki tüm aktarlardan temin edebilirsiniz. Bulamadığınız takdirde de her bir baharattan azar azar alıp kendiniz evde de karıştırabilirsiniz. Ben de bu şekilde karışık olarak bulamadığım zamanlar azar azar, yani 50'şer gram olacak şekilde alıyorum ve evimde kendim karıştırıyorum. Her bir baharatın aynı ölçüde olması gerekiyor. Bir kabın içerisinde birer çay kaşığı olacak şekilde tüm baharatlardan ekleyip karıştırdıktan sonra kömbenizde kullanabilirsiniz. Kömbemiz için toplamda 1 tatlı kaşığı kömbe baharatı kullanacağız ve bir de un kullanacağız. Hamurumuzu yoğuralım. Toplamda ne kadar un kullandığımı söyleyeceğim. Yoğurma kabımızın içerisine öncelikle sıvı yağımızı ekliyoruz. Ardından toz şekerimizi ve yoğurdumuzu ekleyip harcımızı güzelce bir harmanlıyoruz. Bu şekilde şekerimizin harcımızın içerisinde tamamen erimesi gerekiyor. Eriyinceye kadar bu şekilde harmanlayacağız. Eğer şekerimiz erimezse kömbemiz güzel olmayacaktır arkadaşlar. En önemli püf noktalarından birisi de bu şekilde şekerimizi eritmek. Evet, şekerimizi de harcımızın içerisinde tamamen erittik. Şimdi eritilmiş tereyağımızı ekleyelim. Yağımızı da erittikten sonra tamamen soğuttuk arkadaşlar. Soğuk olarak kullanacağız. Ilık da kullanabilirsiniz ama sıcak kullanmayın. Şöyle tekrar karıştırıyoruz. Tereyağımızla da harcımızı biraz harmanladıktan sonra şöyle kömbe baharatımızı ekliyoruz. 1 tatlı kaşığı kullanıyoruz arkadaşlar. Dolu dolu 1 tatlı kaşığı yeterli oluyor. Ardından vanilyamızı ve kabartma tozumuzu ekliyoruz. Ve kontrollü bir şekilde unumuzu da ekleyerek hamurumuzu güzelce yoğuruyoruz. Evet, hamurumuzu yoğurduk. Kömbe hamurumuzda toplamda 6 su bardağından şu kadar bir unumuz kaldı. Yani 5,5 su bardağından biraz daha fazla olacak şekilde un kullandık. Bardak ölçümüz de tüm malzemelerimiz için 200 ml. Evet, kömbelerimizin yapılışına geçelim. Kömbelerimizin birazını cevizli, birazını da sade yapacağız. Öncelikle sade olanını yaparak başlayalım. Hamurumuzdan cevizden bir tık daha büyük olacak şekilde bir parça koparıyoruz. Elimizle sıkıştırdıktan sonra şöyle bir bastırıyoruz ve tek tarafını susama buluyoruz. Sadece tek tarafını. Susamlı olan kısmını kömbe kalıbımızın içerisine yerleştiriyoruz ve baskı uyguluyoruz. Çok az bir parça daha alalım. Tamamen düzledikten sonra da çıkarıyoruz hemen kalıbımızdan. Çok güzel oldu. Şimdi tepsimize yerleştirelim. Ardından hemen bir tane de cevizli yapalım. Bu parçayı biraz daha küçük koparacağız. Elimle sıkıştırdıktan sonra şöyle bir baskı uyguluyorum. Cevizli olanını biraz daha büyütüyorum elimde. Yine tek tarafını susama buladıktan sonra
farklı bir kömbe kalıbıma hamurumu yerleştiriyorum. Şöyle iç kısmını hafifçe açıyorum. İçerisine ceviz ekleyeceğim biraz. Şöyle birkaç parça iri ceviz ekliyorum. Evet, bu kadar yeterli. Şimdi ekledikten sonra tekrar hamurumdan çok az bir parça alıp üst kısma yerleştiriyorum. Kapatıyorum. Kömbelerinizi çok kalın yapmayın arkadaşlar. Şöyle kalıbınızın büyüklüğünde olsun tamamen. Kalıptan taşmasın yani. Şimdi kalıbımızdan çıkaralım. Bu da çok güzel oldu. Bunu da yine aynı şekilde tepsimize yerleştirelim ve bu şekilde devam edelim. Biraz cevizli, biraz sade. Evet, kömbelerimizi tamamladık ve tepsimize yerleştirdik. Şimdi önceden ısıtılmış 200 derecelik fırınımızda üzerleri kızarıncaya kadar pişirelim. Evet, kömbelerimiz fırından çıktı. 200 derecelik fırınımızda tam 25 dakika pişirdik. Şu an efsane kokuyorlar. Şimdi kıvamına ve dokusuna bakalım. Kömbelerimizin altını, üstünü çok güzel bir şekilde pişirdik. Şimdi iç kıvamına bakalım. Kıyır kıyır oldular. Hemen bir tane de cevizlisine bakalım. Hele cevizlisi efsane oluyor arkadaşlar. Muhteşem, efsane bir kömbe tarifi oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz destek vermek için lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tariflerimizi mutlaka deneyin. Deneyen herkese de şimdiden afiyet olsun.